Selamlar, ben Murat. Bugün sizlere yapay zeka dünyasının en yeni ve heyecan verici gelişmelerinden biri olan Unity Muse'dan bahsedeceğim. Unity'nin bu yeni yapay zeka aracı, yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getirerek oyun geliştirme ve görsel tasarım alanlarında devrim yaratma potansiyeline sahip. Ben de bu heyecan verici aracın kapalı beta programına katılma şansı yakaladım ve bugün Unity Muse ile edindiğim tecrübeleri sizlere paylaşacağım. Hadi başlayalım. Bildiğiniz üzere son zamanlarda birbirinden farklı yapay zeka araçları duyuruluyor. Bunlardan en çok ses getirenleri ise çoğunuzun bildiği ChatGPT, Stable Diffusion, Eleven Labs, DALL-E ve Midjourney. Artık bu tarz yapay zeka araçlarını işlerimiz için kullanmaya başladık. Ve işte bu heyecan verici gelişmelerin arasında Unity'nin yeni yapay zeka aracı Unity Muse var. Unity Muse geliştiricilere yapay zeka destekli yardımlar sunuyor. Unity Muse'un amacı Unity editöründe metin komutları ve çizimler gibi doğal girdiler kullanarak neredeyse her şeyi oluşturmanızı sağlamak. Şu anda kapalı beta aşamasında olan Unity Muse araçlarından olan Muse Chat özelliği, Unity belgeleri, eğitim kaynakları ve destek içeriği üzerinden yapay zeka tabanlı arama yaparak güncel ve doğru bilgiler sunuyor. Muse Chat geliştirme sürecini hızlandırmak ve sorunları çözmek için ilgili bilgiler ve çalışan kod örnekleri bulmanıza yardımcı oluyor. Yani çoğunuzun kullandığı ChatGPT benzeri bir araçta diyebiliriz. Bu videoda Muse Texture, başka bir videoda da Muse Sprite özelliklerini tanıtacağım. Bu araçlar oyunlarınız için texture ve sprite'lar üretmenize imkan tanıyor. Yapay zekanın yardımıyla artık saatlerce texture ve sprite aramaya ya da bunları sıfırdan oluşturmaya gerek kalmadan bu görsel öğeleri hızla üretebilir ve oyunlarınızda kullanabilirsiniz. Unity Muse, oyun geliştirme sürecini hızlandırmak, içerik oluşturmayı kolaylaştırmak ve genel üretkenliği artırmak için tasarlanmıştır. Şimdi Muse Texture kullanarak kendi texture'larımızı oluşturacağız. Menünün üst kısmından Muse sekmesine tıklayıp New Texture Generator seçeneğine basarak yeni bir sekme açıyorum. Başka bir videoda Sprite Generator özelliğini de inceleyeceğiz. Beta sürecinde karşımıza çıkan arayüz, yapay zeka ile görsel üretme konusunda deneyimli olanlar için tanıdık gelecektir. Hemen bir özet geçeyim. Generation alanında istediğimiz görsel sayısını seçip Generate butonuyla yapay zekanın üretmesini sağlıyoruz. Prompt alanında oluşturmak istediğimiz görseli yapay zekaya metinle detaylıca açıklıyoruz. Negatif prompt alanı ise tam tersini ifade ediyor. Yani görselde istemediğimiz öğeleri buraya yazıyoruz. Virgül kullanarak açıklamalarımızı daha ayrıntılı hale getirebiliriz. Input Image bölümü, referans almak istediğimiz görselleri yüklediğimiz yer. Strength değeri bu yüklenen görselin sonuç üzerindeki etkisini belirliyor. Şimdi zemin için bir tekstür oluşturalım. Mermer bir yüzey yapabiliriz. Bunun için prompt alanına nasıl bir tekstür istediğimi yazıyorum. Şimdilik negatif prompt alanını boş bırakıyorum. 4 adet görsel üretmesi yeterli olacak. Generate butonuna bastıktan sonra görseleri oluşturmaya başlıyor ve Assets klasöründe otomatik olarak bir dosya oluşuyor. Projeyi kapattıktan sonra da bu dosya üzerinden Texture Generator sekmesine erişebiliriz. Şimdi beğendiğim bir görsel seçip bu görseli 4 farklı varyasyonunu oluşturmasını isteyeceğim. İstediğimiz görseli doğrudan export diyerek PNG formatında kaydedebiliriz. Görseli kaydettikten sonra inceleyebilir. Bu görseli Photoshop'ta düzenleyip Photoshop veya başka programlarla PBR maplerini çıkartabiliriz. Yalnız buna gerek yok. Zaten bütün bu süreci Unity Muse ile halledeceğiz. Görseli upscale ile büyütüyorum. Şu anki çözünürlük 512 piksel. Upscale sonrası 2048 piksel olacak. Upscale edilen görseli tekrar büyütemiyoruz. Ancak gelecekteki güncellemelerle bu görselleri 4K, 8K gibi çözünürlüklere çıkartabileceğimizi umuyorum. Şimdi bu tekstürü PBR haline getirelim. Beavers PBR seçeneğine tıklıyorum. Evet, materyal oluştu ve tahmin edeceğiniz üzere beta sürecinde olduğu için Diffuse Map eklenmemiş. Bu küçük sorunları videonun devamında tekrar ele almayacağım çünkü beta aşamasında olduğunu biliyoruz. Diffuse Map eklenmemesi sorun değil çünkü export işleminden sonra bu tekstürü manuel olarak ekleyebiliriz. Sol tarafta gördüğünüz gibi materyalin height, metallic, smoothness gibi değerlerini değiştirerek ayarlayabiliriz. Styling X değeri 2 olarak gelmiş. Bunu 1'e çekiyorum. Mermer izlenimini vermek için gerekli ayarları yapıyorum. Şimdi bu materyali export edip doğrudan sahnemizde kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi materyalimiz ve tekstürlerimiz belirttiğimiz klasörün altında kaydedildi. Oluşturduğumuz bu materyali zemine uygulayabiliriz. Fakat Diffuse Map eklemeyi unuttuk. Şimdi onu ekleyebiliriz. Diffuse Map eklendikten sonra istediğimiz görüntüyü elde ettik. Zemindeki yansımalar iyi. Fakat Styling X değeri yine 2 olarak gelmiş. Onu 1'e çekiyorum. Height Intensity
intensity değerini 0,1'e ayarlıyorum. Çünkü mermerdeki damarların çok fazla girintili bir yapıda olmasını istemiyorum. Smoothness intensity ile materyalin pürüzsüzlüğünü ayarlayabiliriz. Mermer yüzeyi olduğu için pürüzsüz olmalı. Zemini ayarladıktan sonra duvar için koyu renkli arka plan üzerine altın çiçek motifleri barındıran bir duvar kağıdı yapmak istiyorum. Prompt alanına gerekli açıklamaları yazıyorum. Çiçek motifleri istediğim renkte, fakat arka plan yeterince koyu değil. Bu yüzden yeniden generate tonuna basarak yeni görseller oluşturacağım. Bu tekstürlerde istediğim gibi değil, fakat bu görseldeki motifler hoşuma gittiği için bu görselin motiflerine benzer motifler oluşturmasını istiyorum ve set as referans seçeneğine tıklıyorum. Strength değerini 50'de bırakıyorum ve prompt kısmına black yazıyorum. Şimdi istediğim tekstürü elde ettim. Upscale ile çözünürlüğünü 2K'ya çıkarıyorum ve PBR haline getiriyorum. Bu sefer Marble PBR'daki diffuse map yükleme sorunu yaşanmadı. Hızla height, metalik ve smoothness değerlerini ayarlayıp export yapıyorum. Duvar kağıdı materyalini duvar modeline uygulayıp göz atabiliriz. İlk önce Tiling X değerini 1'e çekiyorum. Ancak motifler çok büyük göründü. Tiling X ve Y değerlerini 2'ye çekiyorum ve evet, daha iyi oldu. Şimdi tüm duvarlara bu materyali uygulayabiliriz. Odanın havası hemen değişti. Aslında mermer materyalini bu sütuna koyabilir, zemin ise laminat parke yapabiliriz. Tekrar texture generatör sekmesine dönüp gerekli promptları giriyorum. Burayı hızlıca geçiyorum çünkü istediğim texture'ı 3. denemede buldum. Aynı şekilde bu texture'ı 2K'ya yükseltip PBR haline getiriyorum. Marble materyalinde yaşanan hata bu materyal için de geçerli. Height, metalik ve smoothness intensity değerleriyle oynayarak laminat parke etkisini yakalamaya çalışıyorum. Bence fena olmadı. Diğer texture'ları uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü aynı işlemleri bu texture'lar için de uyguluyoruz. O yüzden bu kısmı hızlandırıyorum. Unity'miz şu anda kapalı beta aşamasında olmasına rağmen oyun geliştirme sürecinde büyük değişiklikler yapma potansiyeline sahip gibi gözüküyor. İlerleyen zamanlarda diğer oyun motorlarında benzer yenilikler sunması muhtemeldir. Unity'miz yaratıcılığı ve oyun geliştirme iş akışını önemli ölçüde iyileştiriyor ve bu sadece başlangıç olabilir. Unity'nin ilerleyen zamanlarda ek özellikler sunması beklenebilir. Yapay zeka araçlarının maliyetli bir teknoloji olması nedeniyle Unity'miz'un Pro, Enterprise ve endüstri lisans sahiplerine özel olabileceğini düşünüyorum. Ancak eğer lokal olarak kullanılabilecek bir araç haline gelirse, yani Stable Diffusion gibi free lisanslar içinde erişilebilir olabilir. Bu gelişmeleri oldukça olumlu buluyorum ve birçok oyun stüdyosunun zaten yapay zeka araçları üretim süreçlerinde kullanmaya başladığını biliyorum. Yapay zeka teknolojisi kısa süre içinde birçok alanda etkisini gösterdi ve oyun sektöründe de büyük değişimlere yol açacağını düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışabiliriz. Videonun sonuna geldik. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Artık bu ve benzeri video içerikleri üretmeye başlıyorum. İstediğiniz içerikleri yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.